Burak hoş geldin. Hoş buldum Çağlayan. Bugün yurt dışında bizi ne bekliyor serimizin eee, neyi umuyoruz, buluyoruz. Hatta neyi ummuyoruz, buluyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Yani pozitif taraflarını konuştuğumuz bölümüyle birlikteyiz. Eee, Geçtiğimiz bölümde de yaptığımız gibi üç ana başlıkta inceleyeceğiz. Öğrenci, profesyonel çalışan ve iş kurmak için gelen yatırımcılar üzerinden işleyeceğiz. Hemen sözü sana devredeyim. Öğrenci olarak yurt dışına giden bir kişi ne umuyor ve buluyor ve çok mutlu oluyor ya da hiç aklına gelmiyor ama ve bulduğunda çok çok mutlu oluyor. Senin gözünden bu süreç nasıl işliyor? Öğrenci kısmı bu işin aslında konuşması en kolay kısmı. Çünkü büyük oranda umduğundan çok daha fazlasını buluyor. Pozitif anlamda konuşmak, değerlendirmek en keyifli olan bölüm öğrenciler. En basitinden şöyle bir örnek vereyim. Eee, Maddi imkanlara sahip olduğu takdirde bir kere cebinde bir pasaportunda Schengen vizesi olacak. Eee, Buraya örneğin Polonya'ya geldiği senaryoda bir tren biletine ya da ucuz bir charter uçağa atlayıp eee, yakın ülkelere, çevre ülkelere rahatlıkla gidip hem farklı bir ülke görecek, şehir görecek hem de oradaki kültürleri tanıyıp deneyimleme fırsatı bulacak. Bu bence çok önemli, değerli, paha biçilmez bir deneyim. Bunun yanında öğrencilik tarafından bakacak olduğunda eee, gezmenin, tozmanın dışında eğitim öğretim açısından çok farklı deneyimler elde edecek. Geçen bölümde sen bir noktada şey demiştin, Türkiye'de eğitim genelde hoca merkezli, hoca temelli ilerler ve işte derslerde aldığın, tuttuğun notlar üzerinden sınavlara hazırlanırsın ve biraz daha böyle eee, ezberci ve tek düze bir eğitim kavramı, eğitim sistemi vardır. Avrupa'da ise daha ziyade proje odaklı, daha böyle gerçekçi senaryolar üzerinde çalışılan, daha böyle henüz öğrenciyken bile rekabetçi eee, ortamlarda bulunulan ve gerek ekip çalışması, kurgulama ve yaşama deneyimi tecrübe etmenizi sağlayan gerekse eee, bizzat bir şirkette bir işte gerçek bir işte çalışmasanız bile o simülasyonu olabilecek en gerçekçi şekilde deneyimleyebileceğiniz bir ortam size sağlanıyor. Bu öğrencilik açısından baktığın zaman bence çok değerli ve kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir tecrübe diye düşünüyorum. Ben Avrupa'da herhangi bir öğrencilik deneyimim olmasa da açık konuşmak gerekirse bunun eksikliğini Türkiye'de çalıştığım dönemde birlikte çalıştığım yurt dışında eğitim görmüş olan arkadaşlarımla görmemiş olan arkadaşlarım arasında eee, kıyaslama yaparken ister istemez çok fark ediyordum. Şöyle ki ufak bir örnek verecek olursam eee, işe alım yaptığımız dönemlerde yetiştirilmek üzere yeni mezunları işe alıyorduk mesela. Eee, Sadece Türkiye'de eğitim görmüş kişilerin CV'sinde herhangi bir eee, gerçeğe yakın proje deneyimi vesaire hemen hemen hiç yokken yurt dışında hasbelkader eğitim görmüş, en azından Erasmus dahi yapmış bir yeni mezunun CV'sinde eee, sanki böyle gerçek bir iş deneyimi yaşamışçasına önemli eee, proje diye belirttiği bazı deneyimleri olduğunu gözlemliyorduk ve bu ciddi anlamda fark yaratıyordu ve
bu tarz kişilerin CV'lerini ön plana çıkartıyordu. O yüzden hani e, Erasmus'u da sadece gezme, dolaşma, Avrupa'da işte yeni ülke görme, yeni şehir tanıma, yeni kültürleri görme olarak değerlendirmemekte fayda var. Oradaki verilecek olan dersleri, girilecek olan simülasyonlara, eğitimleri veyahut da projelere ciddiye alıp biraz kafa yorulduğu takdirde okul bittikten sonra CV'ye yazılacak önemli artı değerler olarak görüyorum. Ve bu ciddi bir avantaj. İşin bu tarafından eee, ne derece bakılıyordur? Erasmus'a gelen öğrenciler eee, ne kadar böyle bir şey umuyordur bilmiyorum ama bence pozitif anlamda böyle bir şey bulacakları kesin. Eee, Bir diğer pozitif tarafta tabii ki de Türkiye'de artık oldukça kısıtlanmış olan öğrenciler için eğlence faaliyetleri, etkinlikler, festivaller vesaire bu tarz şeyler Avrupa'da bol miktarda var. Yani umduğunuzdan çok daha fazlasını bulabilirsiniz diye altını çizmek isterim. Bunlar dışında senin aklına gelen neler var? Bizzat öğrenci olarak da Avrupa'da yaşamayı deneyimlemiş birisi olarak aslında senin daha çok anlatacağın şey vardır diye düşünüyorum. Ya aslında sen şey kısmını çok iyi anlattın. Burak, yani o akademik özgürlük, oradaki o şey, o kritik düşünmenin hani şey kazandırılması hususu çok kritik. Ben birinci sıraya ben de onu koyarım. İkinci sırada o son, yani en son bahsettiğin hani daha yani öğrenci ve şey merkezli, daha sosyal merkezli bir hayatın var olması hususu. Yani dediğin gibi yani çok keyifli oluyor gerçekten. Benim 4 aylık bir öğrencilik şey yapma şansım bulundu şeyden sonra. Buraya geldiğimde bu yaşadığım yere. Yani gerçekten yani ne organizasyonu bitiyor ne şeyi bitiyor. Yani o kadar çok şey var ki yani insanların bir yani oturup network yapması, işte ne bileyim çevre yapması, tanışması, kaynaşması için o kadar çok olanak sağlanıyor ki çok doğru diyorsun. Türkiye'de yani bunun %10'unu falan bile zor bulabiliyorsun. Çok arkadaş çevreleriyle falan yürüyor. Burada gerçekten hani gruplar ve kitleler halinde bunları böyle yapılan şeyler var, organizasyonlar var. Sen sadece o kitlelerin dahil oluyorsun ve birbirinizi bile tanımıyorsunuz ve bir anda e, parçası olmaya başlıyorsunuz. E, Bu gerçekten çok iyi. Yani buna katılanlar, bir önceki bölümde de bahsettiğim gibi buna katılanlar yani çok üstüne çok düşünmeden, çok fazla kafa yormadan, çünkü e, bizim kültürel olarak birazcık daha manevi ve kişisel paylaşım üzerine şeylerimiz var, beklentilerimiz var. Eee, Birazcık daha derin tanımak, derin bilmek gibi şeylerimiz var, beklentilerimiz var bu tarz insan ilişkilerinde. Çok detaya inmeyeyim. Avrupa'da bu çok yüzeysel, bunu çok konuştuk. Bu yüzeysellikte birazcık daha kendini rahat hissedebilenler bunun şeyini, keyfini sonuna kadar sürüyorlar. Ama birazcık daha derinlik arayanlar bunu maalesef kaçırıyor. O yüzden yani çok derinlik aramayın derim. Eee, Derinlik aramayın. Öğrenciyseniz gelin, eğlenin, gezin, tozun. Bir diğer noktada ekstra bir önceki bölümde şey olarak bahsettik hani hayat pahalı vesaire. Ya Avrupa'da eğitim ucuz. Yani eğitimin şeyi diyeyim masrafı ucuz. Okullar ucuz. Türkiye'deki gibi yani şu an benim duyduğum kadarıyla özel okullar ülkenin şey haline gelmiş durumda, lokomotif haline gelmiş durumda. Avrupa'da bu iş yani çok 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 daha şey bir seviyede, makul bir seviyede. Devlet okulları gayet uygun. İşte dönemlik 200-300 euro falan ödeyip okuyabildiğiniz okullar bunlar. Ve çok
ciddi kaliteli eğitim alabildiğiniz, yani hala eğitim kalitesinin iyi seviyelerde bulunduğu okullar. Zaten Burak sen de bahsettin. Eee, izledikleri şeyle, stratejiyle, size kattıklarıyla ve kullandıkları ekipmanlar ve işte çalışan ya da öğretmenler, profesyoneller aracılığıyla, yani size aktarılan bilgiler, deneyim, size öğretilen şeyin kalitesi Türkiye'ye göre daha iyi. Ödediğiniz paraya, harcadığınız paraya nazaran, ki sen belki daha iyi bilirsin Burak, Almanya'da birçok eyalette bedava herhalde diye duyduğum diye hatırlıyorum. Yani bir ödeme yapmıyorsun diye biliyorum hatta, okullar için. Üniversite için mi? Üniversite için aynen. Aha. Bildiğim kadarıyla yapmıyorsun. Tabii ki Yapmıyorsun. de özel üniversiteler var. Tabii var. Evet. Onları ayrı tutuyorum. Devlet üniversiteleri için yapmıyorsun. Aynen. Aynen öyle. Yani dediğim gibi hani böyle de bir avantajı var. Ya hiç ödemiyorsunuz ya biraz çok az bir cüzi bir şey ödüyorsunuz ve Evet. yani ciddi bir eğitim alabiliyorsunuz. Herhangi bir okuldan, herhangi bir şeyden, eğitim kurumundan diye bahsedeyim. Yani şu an için benim de ekleyebileceğim şeyler böyle ya. Öğrenci pozitif tarafta. Var mı eklemek istediğim şey? Event kısmından bahsettik ya. Hı hı. Event deyince onu sadece eğlenceye yönelik eventler olarak algılanmasın yalnız. Hı hı hı. Öğrenciyken mesleki anlamda eee, ileride çalışabileceğiniz şirketler, pozisyonlara yönelik danışma toplantıları, meetup'lar vesaire çok fazla oluyor. Hı hı hı. Sürekli okula gelen ziyaretçiler, ne bileyim belli başlı seminerler, konferanslar, bu tarz etkinlikler çok fazla oluyor benim gördüğüm. Hı hı. Ve bir şekilde o etkinliklere çok rahat davet alıp kendinize yer bulabiliyorsunuz ve orada bu sonrası için bir network kurmanız çok kolay oluyor. Birileriyle tanışmanız. Yani bunu illa okuldan sonra işte bana iş bulur yaklaşımıyla değil de Evet, yapacağınız evet, işle evet. ilgili fikir vermesi noktasında nasıl bir yolu izleyeceğiniz, nasıl bir yol izlemeniz gerektiği konusunda pek çok tecrübeli isimden fikir alma fırsatınız oluyor. Hı hı. Veyahut da deneyimlerini dinleme fırsatı buluyorsunuz. Bu da bence çok değerli. İş dünyasındaki patronların ya da profesyonel yöneticilerin öğrencilerle rahatlıkla temas halinde olması, öğrencilerin bir şekilde istedikleri takdirde birilerine ulaşabilecekleri pek çok etkinliğin ve platformun bulunuyor olması bence değerli. Bunu da işin bu tarafını da bence hiç hesaba katmıyordur. Genelde gelen öğrenci arkadaşlar. Yani umduğundan fazlasını bulma noktasında pozitif anlamda. Bunu da paylaşabiliriz Hı hı. Evet. derken Süper oldu. profesyonel Buradan tarafa profesyonele, aynen. Profesyonele geçelim. Söz sende bırak. Pozitif tarafta ne görüyorsun? pozitif tarafta profesyonel olarak ne görüyorum? Şehir yaşantısı bence Avrupa'da her şeye rağmen konuşulan veyahut da sosyal medyada karşımıza çıkan tüm negatif algılara, negatif Yorumlara, değil mi? yorumlara, her şeye rağmen bence Evet. şehir yaşantısı güzel. Ne Evet. olursa olsun yani. Hatta sana şöyle söyleyeyim, ben Varşova'da Praga diye bir semtte, mahallede yaşıyorum ve Praga buranın nasıl desem gettosu diye biliniyor Varşova'nın. Ve hani ben buranın bu namını bilen genelde Türklerle eee, konuştuğumda işte bana soruyorlar nerede oturuyorsun? Praga'da oturuyorum deyince böyle bir şaşırıyorlar, şok oluyorlar. Hı Ya hı. nasıl işte ama orada çok şeyler varmış böyle
rahatsız edici profiller, tipler varmış. Orada nasıl yaşıyorsun? Gibi yorumlar alıyorum. Hatta daha dün bir etkinlikteydim. Polonyalı Türk İş Adamları, Polonya'daki Türk İş Adamları Derneği diye bir derneğin düzenlemiş olduğu bir davetteydik. Ve orada işte tanıştığımız yeni kişilere nerede oturuyorsun diye sorduklarında eee Praga'da oturuyorum dediğimde bir şaşırdıklarını gördüm. O gözlerinden okudum onu yani. Niye orada oturuyorsun gibisinden. Lakin bu kişiler genelde eee, benim oturduğum mahalleyi, semti görmemiş, buraya gelmemiş olan kişiler ve hani bu negatif algının, negatif yorumların etkisinde kalarak eee, o tepkiyi verdiklerini gördüm. Çünkü hiç öyle anlatılan gibi bir hayat yok açıkçası. Güvenlikten uzak, ne bileyim, kendini tehlikede hissedebileceğin, başına bir şeyin gelebileceği bir yer değil. Ha tamam biraz evsizimiz var. Toplu taşımaya falan bindiğinde denk gelme olasılığın çok yüksek. Hı hı. Ama hani görmezden gelirsen herhangi bir şekilde zaten e, seninle muhatap olan kişiler değil. E, Sadece evsiz görüyorsun baktığın zaman. Hı hı. Yoksa suç oranı e, diğer taraftaki e, mahallelerdeki suç oranına kıyasla öyle ütopik farklılıklar göstermeyen bir durumda. Hı hı. Dolayısıyla hani her şeye rağmen, bütün o negatif algılara rağmen bunu Varşova'nın bilinen en kötü mahallesinde oturan birisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki eee, Avrupa'da yaşam şehircilik anlamında güzel. Hı Yani hı. beklentinin çok üzerinde. Bir kere İstanbul'dan göç eden bir kişi için eee, yeşil alan diye bir şey girecek hayatınıza. Yeşil alan, park, bahçe. Bunu İstanbul'dan göç eden birisi ya bu yeşil alanı, parkı, bahçeyi, doğayı, ormanı ne kadar da büyütüyorsun. İşte evine yürüme mesafesi, bir parkın olması hayatını ne kadar değiştirebilir ki gibi bir yerden değerlendirip böyle bir yorum yapabilir. Ki açıkçası ben de taşınmadan önce böyle değerlendiriyordum. İtiraf edeyim. Ama ve lakin hayatında böyle bir şey yokken böyle bir şeyin, böyle bir gerçekliğin, böyle bir faydanın ne gibi pozitif yansımaları olacağını tahayyül edemiyorsun. Sana ne gibi şeyler katacağını gözünde canlandıramıyorsun. Senin yaşam tarzına dair, senin eee, ruh sağlığına dair, mentaline dair ne gibi kazanımlar elde edebileceğini gözünde canlandırman çok mümkün olmuyor ki ben de canlandıramıyordum. Veyahut da şu anda gidip eee, Türkiye'deki, İstanbul'daki bir arkadaşıma bunu pozitif bir şey olarak anlattığımda onun gözünde bunun aslında çok da matah bir şey değil. Diye düşünüyorum. Bakışını rahatlıkla görüyorum yani. Ama işin özü gerçekten böyle bir şehircilik anlayışının olması ve senin hayatının eee, merkezinde böyle bir şeyin olması. Sonuçta burada yaşayan insanlarız biz. Ve bir yere taşındığın zaman en önemli şey o yaşadığın şehrin sana sunduğu imkanlar. Bu çok önemli bir pozitif katkı bence profesyoneller için. Eee, En az kazanılan para ve masraf kalemleri kadar önemli diye düşünüyorum. O yaşanılan şehirdeki şehir düzeni ve şehircilik anlayışını. Sen ne gibi pozitif yönlerinden bahsedebilirsin? Ya aslında Umulmayan. bahsettiğin şey ne kadar önemli şimdi düşünüyorum. Yani %100 katılıyorum. Şeyden bahsedeyim mesela yani ben mesela hala
yaşadığım şehirde bir yerden bir yere gittiğimde böyle çok ağır trafikle falan 35 dakika sürdüğünde yolculuğum ki uzun bir süre 35-40 dakika mutlu oluyorum mesela hala. Yani yani trafikle, yoğunlukla bile 35-40 dakika sürdü diye mutlu oluyorum yani hakikaten. Eee, bu şey olarak yani kalabalık olmaması şehirlerin hani buradan bağlayayım biraz. Birazcık daha geniş yayılmış olması, eee, daha az trafik olması, daha az yoğunluk olması. Zaten yeşil alanlardan falan bahsettin. Artık oralardan şey yapmayayım. Hani ben de böyle bir şey ekleyeyim. Bir de bir noktada iş yaşam dengesi. Emm, yani ya iş bitince bitiyor yani. Kapatılıyor bilgisayarlar ve atıyorum e-postaya cevap vermek zorunda değilsiniz. Ya da ne bileyim birisi size mesaj atmak, sizden cevap beklemek durumunda değil. Ya ben mesela iş bittiğinde akşam saat atıyorum 6'dan sonra e, ben mesela patronuma mesaj atarsam bana cevap vermeyeceğini biliyorum. Ya da onun bana hiç mesaj atmayacağını biliyorum yani. Öyle söyleyeyim. Hani bu da şey olarak çok önemli. Yani o bilgisayar kapanıyor, şeyden çıkılıyor ve sonra tam hayat size kalıyor. Eee, burada tabii şey saat hikayeleri de çok konuşuluyor. İşte daha az çalışma, işte ne bileyim şeyde Almanya'da ortalama haftalık çalışma saati 33 saatmiş. İşte Hollanda'da 32 saatmiş falan filan. Biz eski videolarımızda da konuştuk seninle Burak. Bu konuda farklı fikirlerimiz var aslında. Yani hani düşük saatte çalışmak, 4 gün çalışmak bunlar çok farklı konular. Benim bahsettiğim konu bu değil. Yani şeyin keskin olması, yani iş başlıyor ve bitiyor ve ondan sonra hayat sizin. Yani işle alakalı bir şey düşünmenizi gerektirecek bir zorunluluk, bir şeyiniz yok. Bu birazcık daha farklı Türkiye'de. O sorumluluk birazcık hayatın içine de yayılıyor. Telefonlar çalıyor, mesajlar atılıyor, e-mailler şey oluyor. Ya benim arkadaşlarım var, konuşuyorum. 7/24 çalışıyorlar aslında baktığın zaman. Evet, Yani evet. cumartesi 4 tane maile cevap yazacağım diye mesela 5 saat çalışılıyor. Yani o 4 tane maile cevap yazılmaz normalde. Onu pazartesi yaparsın ve o iş yani uzun sürebilir. Ha ne oluyor? Şu değil. İnisiyatif alınır, ekstra efor sarf edilir, şey gösterilir, sorumluluk alındığı gösterilir. Onlar ayrı konular. Bunlara her zaman açık. Zaten yani bu şey, profesyonel hayat yani burada en fazla eline aldığı işi iyi şekilde ileri götüren her zaman daha fazla öne geçecek. Yani bunun şeyi yok. Ama dediğim gibi yani bunun böyle bir beklenti olması ve cumartesi pazarın da veya ne bileyim akşam saat 8'den sonranın da bir şey kaynak olarak görüldüğü bir realite yok. Hatta bunu yaparsanız eski videolarımızda da konuştuk. İnsanlar size ne yapıyorsun diyecekler. Yani bu şey olarak ben de bunu çok önemli buluyorum diyeyim. Son bir Güzel. konuda güçlü sosyal haklar. Ne bileyim işte işsizlik sigortaları, işte sağlık erişimi vesaire, ücretli ebeveyn izinleri. Bu tarz konular da çok gerçekten bol bol. Tatili çok konuştuk. Hatırlarsın eski videolarımızdan birinde. Eee, Evet. bu uzun ve şeyli tatil süreleri almasan bile varlığının bile seni mutlu ettiği. Hani oralara çok değinmiştik. Burada linki de çıkıyor zaten şu anda. Hani onlar da mesela çok hakikaten insan varlığını hissedince hakikaten ben bunu nasıl yaşamışım, bunsuz nasıl yaşamışım dediğim Evet. nokta. Çok çok önemli yani. Ya ben kendi adıma kendi yıllık izinlerimi bitiremiyorum mesela. Çünkü 26 gün izin var. 26 gün demek 5 hafta artı bir gün demek. Ve yani 5 hafta tatili yapmıyorum ben senede haliyle. Ve dolayısıyla bunu kullanma ihtiyacı da duymuyorum evde otururken. Ve bitmiyor. Bana mesela bu sene artık o kadar birikmiş ki yöneticim bu izinleri mutlaka alıp bitirmen lazım artık. Kullanman lazım. Hı hı, Problem oluyor. Hiç izne çıkmıyor gibi görünüyorsun. Bana hı hı, baskı var dedi ve kullandırdı. Ve hani bu normal yıllık izin. Bununla birlikte kendimi kötü hissediyorum. İşte çocuğum kötü, çocuğum hasta ya da
eee, ne bileyim ailevi bir şeyden dolayı da mazeret izni gibi izinler almak da çok olası. Bu da şirketten şirkete değişiyor. Kimisi 5 gün veriyor, kimisi 10 gün veriyor. Yani Türkiye'de bu tarz bir mazeret için izin almak demek normal yıllık izninden izin girmen demek. En Evet. azından ben şimdiye kadar hep böyle gördüm. 2010 yılından 2021 yılına kadar Türkiye'de çalıştım. 11 sene boyunca kurumsal. Ve pek çok şirkette, farklı şirkette çalışmış olmama rağmen hiçbirinde bu tarz bir durumda eee, ya işte eşimin bir işi var ya da çocuğumun bir işi var, onunla ilgilenmem lazım diye mazeret izni girdirilen birisini görmedim. Normal çok elzem bir şeyse yıllık izninden düşülerek izin talep ediyor insanlar. Veyahut da hastaysa mutlaka rapor bekleniyor. Evet. Eee, yani ben kendimi kötü hissediyorum deyip bilgisayarı kapatıp gidemiyorsun. Hastaysan o zaman rapor al hastaneden. Hı hı. Ya işte rapor alacak kadar da hasta değilim ama yani. Gidip Evet. doktora desem bana yazar illaki bir şey de rapor da hani biraz dinlenmem lazım. Hı hı. Kendimi kötü hissediyorum. Tansiyonum düştü, ne bileyim başım ağrıyor. Şimdi baş ağrısı için doktor rapor mu yazar baktığın zaman? Tabii, Ama aynen. baş ağrısı da çalışmaya engel bir şeydir baktığında. Doğru. Parlak ekrana bakamazsın, bir şey yapamazsın. Hı hı. Uzanman gerekir vesaire. Şimdi bunu Türkiye'de anlatamazsın. Ama burada kendimi iyi hissetmiyorum deyip kapatıp bilgisayarı işle ilişkini kesebilirsin o an. Aynen. Kimse de bunu yadırgamaz yani. Evet. Kendi içinde çok şey duruyor ama ne kadar aslında gerekli ve şeyi sağlayan, nasıl diyeyim, bir güven gibi bir şey sağlıyor ya. Çok değişik bir hissiyatı var. Ya o gün hissetmiyorsun ve diyorsun ki yok, bugün şey değilim, çalışacak durumda değilim. Açıklama yapmana Baş bile gerek ağrısı yok. ya. Yani Yani aynen yani. baş ağrısı buna en güzel örnektir yani. Baş Hı ağrısı hı. için doktora gitmezsin. Ama çalışayım desen de çalışamazsın veya çok zorlanırsın yani. Evet. Ciddi bir baş ağrısında. Ya benim şu an çalıştığım yerde 10 günlük hastalık diye geçiyor. Yani bu şeyi yazanlar, o yönetmeliği yazanlar direkt şöyle yazmışlar. Şey belirtme gereği yoktur diye. Mazeret belirtme gereği yoktur diye. Yani yöneticine sadece çalışacak durumda değilim deyip bitirebiliyorsun. Tabii ki de hani öyle şey olmuyor. Genelde durumu anlatıyorsun. Hani şey değil ama yani yönetmelikte bile bu kadar şey, yani senin kendi özeline şey yaptırmayacak kadar şey yazılmış olarak bulunuyorlar yani. Bu da yani şey, büyük bir artı. Benim değinmek istediğim bir husus daha var. Hı hı, Bilmiyorum bu her yerde böyle midir? Lütfen sen de kendi tarafında gözlemlediklerini paylaş, hı hı. deneyimlerini. Tamam. Eee, benim şirketimde ben çünkü 2022 Ocak'ta taşındım Polonya'ya ve geldiğimden beri aynı şirkette çalışıyorum. Bu bir şirket kültürü de olabilir. Hı hı, Genel olarak böyledir diye yorumlamayayım o yüzden. Yaptığın çok basit bir şey için bile anormal derecede takdir görüyorsun ve sanki çok büyük, çok matah bir şey yapmışçasına alkışlanıyorsun. hı hı, Çok alelade iş yaptığımda 3-4 toplantıda ya Burak da bu hafta şunu yaptı deyip herkese böyle bir teşekkür edildiği sekanslar hatırlıyorum. Ama halbuki yaptığım şey zaten işim o yani hani hı hı, onu yaparken bir takdir beklemezsin işini yaparken. hı Onun hı, için zaten maaş alıyorsun ya hani hı hı, ekstra bir efor değil, mesai değil, normal mesai saatinde normal işini yapmışsın yani. hı hı, Anormal düzeyde bir takdir görüyorsun, alkışlanıyorsun ve bu e, bazen ya da ilk başta ya buna ne gerek var desen de hı hı. bazen de e, kendini böyle
onure edilmiş hissettiriyor ve bir anda pozitif bir enerjiyle dolmana sebebiyet verebiliyor. Hı hı. Hı hı. Yani bu tarz şeylere hiç önem vermeyen bir insansam bile en azından kendi adıma öyle olduğumu düşünüyorum. Hı hı. Ee, Ya bak takdir edildim diye de böyle için için e, hissettirdiği anlar da oluyor. Yani her ne kadar önem vermiyorum desen de Hı hı. bu tarz bir yaptığım bir şeyin e, gerçekten bir e, teşekkür anlamında karşılık bulması iyi hissettiriyor Olur diyebilirim. hissettiriyor. Şey gibi düşünüyorum ben hep. Ya dediğine katılıyorum. Yani normalde şöyle bir şey ya. Hani biz evet belli bir kontrat karşılığı çalışıyoruz bu organizasyonlarda eee, ve belli bir teslimat üzerine aslında. Yani aslında şöyle değerlendiriyorum ben. Bizi problem çözmek için işe alıyorlar. Biz bu problemleri çözdükçe aslında işe alınma sebebimizi tamamlamış yani o şeyi tamamlamış oluyoruz. Bu Hı hı, yapılan işlerin şey olması, tanınırlık görmesi, işte bu hani şeyde de terim olarak hani recognition dedikleri durum yaşanması, hani tebrik edilmesi, teşekkür edilmesi vesaire durumu bence oradaki o şeyi tamamlıyor, döngüyü tamamlıyor ve bence bu Avrupa'da sanırım bu ya böyle sanayi devriminde veya başka bir dönemde bir şekilde oturmuş kültüre. Bizim kendi kültürümüzde olmayan şey bu. O loop, o döngü tamamlanmıyor. Biz durmadan eee, hani bunu şey diye söylemiyorum. Öyle bir şey yok aslında ama öyle bir his var. Biz durmadan borç içinde olduğumuz bir sisteme bir şey üretiyormuşuz gibi bir şey içerisinde çalışıyoruz. Sistem içerisinde çalışıyoruz gibi. Avrupa'ya geliyorsun. Aynı şekilde çalışıyorsun. Teslimat yapıyorsun. Ve sana teşekkür ediliyor. Sen onara ediliyorsun. Ve böyle şey gibi oluyor. Ha, iyi bir iş yaptığımı şey yaptım. Kanıtladım, gösterdim, tamamladım. Geçmişle alakalı şeyimi kapattım. Şimdi önüme bakacağım gibi bir böyle bir seni eee, bir döngü içine sokuyor gibi oluyor. İşte bu retrospektif mantığı da zaten buradan geliyor şeylerdeki. Bu şeydeki çevik yönetim tarzının içerisinde şey olan. Hani hı Avrupalılar hı. bunu doğal yollardan yapıyorlar. Yani benim çalıştığım yerlerde de gördüm işte bahsettiğin şeyleri. Ben de şaşırmıştım hakikaten. Hatta şey diye düşünmüştüm. Yani hani ben burada farklı bir yetkinlik mi gösterdim acaba? Hani biraz irdelemiştim. Sonra şeye fark etmiştim. Aslında herkes birbirine şeyi hissettirmeye çalışıyor. Yani biz birlikte bu gemiyi yüzdürüyoruz ve ya bu da üzerine konuşulacak bir şey. Bunun da üzerine iki, üç kelime iyi bir şey söyleyebiliriz. Niye söylemeyelim yani? Şeyinden geliyor. Ee, Biz biraz şeyiz, kültürel olarak hızlıyız. Biraz daha esneyiz. Böyle krizlerde çok şey, yani krizlerle var olan bir kültürüz ve çok kriz olmayınca da biraz rahatsız bir şey oluyor, an oluyor gibi. Yani kendi açımdan böyle düşünüyorum. İnsanlar birbirlerini onar etmeye başlayınca şey garip oluyor. Ya iş bu hani şey olması lazım aslında bir kompleksite olması lazım onu çözmemiz lazım. Ama biz oturduk birbirimizi tebrik ediyoruz ve şey üzerinden yapıyoruz. Yani garip yani değişik bir his diye şey yapıyorum yani düşünmüştüm. Gerçi şimdi alıştım artık onları çok düşünmüyorum. Ama dediğinde çok haklısın. Öyle yani hakikaten. Şey olarak mutlu ediyor beni de. Böyle nasıl diyeyim. Evet ya hakikaten bunlar da oldu ve iyi geçti. Çünkü insan yeni bir şeye başlıyor ve unutuyor ya eskiyi hemen. Bir hafta öncesini unutuyor yani. Hani o açıdan iyi oluyor. Evet, altını çizmekte fayda var. Aynen öyle. Ne yapalım? İş kurma tarafına geçelim mi? Biraz da Geçelim. oradan konuşalım. Orada bürokrasi ve devletlerin tutumu konusunda negatif tarafta çok bahsetmiştik. Pozitif olarak sen neler görüyorsun Burak bu tarafta? Ee, Bu tarafta bence pozitif kısmı daha fazla olabilir gibi görüyorum. Hı hı, Ee, En önemli gerekçelerinden bir tanesi sonuçta bir iş kuran kişi
kendi işini kuran, kendi işletme olur ya da e-ticaret üzerinden bir şeyler yapıyor olabilir. Öncelikle çok büyük bir pazara giriş yapmış oluyor. Avrupa özelinde konuşursak. Avrupa Birliği kendi içerisindeki gümrük anlaşmaları vesaire nedeniyle yani Portekiz'de ya da Polonya'da bir şirket kurduğunda her türlü satışı diğer ülkelere de rahatlıkla yapıyorsun. Herhangi bir gümrük engeline tabi olmadan, misal veriyorum, ben Fransa'daki bir firmanın bir ürününü girip onun web sitesinden satın aldım ve hatta belli bir ücretin üzerinde olduğu için de herhangi bir kargo ücreti vesaire de ödemedim. Doğruca aynı fiyatlı birebir herhangi bir gümrüğe vesaire takılmadan kapıma kadar geldi. Ee, Bu tarz bir satış pazarına, bu tarz bir markete erişim imkanı sunuyor. Öncelikle Avrupa'da olmak ve pek çok müşteriye erişim imkanı sağlıyor. Bu bence en önemli adım. Sonuçta günün sonunda ortaya bir ürün ya da bir hizmet koyuyorsun ve bu ne kadar çok kişi buna erişebilirse günün sonunda o kadar çok kazanma imkanı doğuyor. Eee, Bununla birlikte çok hayal edilenin ötesinde bir gelir elde etme durumu gün yüzüne çıkabilir. Türkiye'dekine kıyasla, Türkiye'den göç ederkenkine kıyasla. Bunun sebebi de genelde eee, burada benim gördüğüm kadarıyla Polonya'dan daha çok örnek vereceğim. Çok fazla çalışmıyor buranın yerlisi, yerli işletmeleri. Yani bir Türk'ün Polonya'ya geldiği senaryoda Türkiye'de başarılı olmuş işletmesini Polonya'ya taşıdığı veyahut da şubeleştirdiği senaryoda başarılı olmama ihtimali bence yok denecek kadar az. Yani örnek vereyim, bir adam kasaptır ya da restorancıdır, eee, berberdir, bakkaldır, markettir, neyse yani bunun aynısını ben Polonya'da da açmak istiyorum dediği senaryoda başarılı olmama ihtimali bence yok. Çünkü buradaki çalışan esnaflar, işletmeler çok kısıtlı sürede, çok az zaman dilimlerinde çalışıyorlar. Yani ben bir yere gideceğim zaman mutlaka bir haritaları açıp o mekanın açık mı kapalı mı olduğunu kontrol ediyorum. Türkiye'de ise hiç böyle bir şeye gerek duymuyorsun. Çok yakın zaman önce, bir ay kadar önce Türkiye'deydim. Yani bir yerden bir şey alacağın zaman ya acaba orası açık mıdır bu saatte diye çoğu zaman düşünmezsin. Veyahut da pazar günü burası açık mıdır diye çoğu zaman düşünmezsin. Veya cumartesi günü acaba burası kaçta kapanıyordur diye düşünmezsin e, bir yere gideceğin zaman. Çünkü orası zaten açıktır yani. Bu, Aynen. bu böyledir. Dolayısıyla hani buradaki işletmeler, ya çok basit bir örnek vereyim. Fırın ya. Benim evimin yakınında bir tane fırın var. Ekmek satıyor. Ya ekmeği ne zaman satarsın? Ya sabah satarsın ya da akşam işten eve gelene satarsın, değil mi? Ya öğlen 3'te kapanıyor fırın. Aynen. Burada da öyle. 3'te 3'te kapanıyor. Ya yap bir tur daha at. Bir tur daha at ekmekleri. Tamam, satmış olabilirsin sabahtan yaptığını. Bir tur daha pişir. Akşam adam işten gelirken evine alsın oradan bir Sıcak ekmek ekmek yani. götürsün mesela değil mi? Evet. Bir ekmek alsın götürsün yani. Bunu mesela bir Türk işletmeci bu kafayla düşünür ve Yapar. o Aynen. 3'te kapatmaz o dükkanı. Hı hı. 4'te atar bir tur daha ekmeğini. Alır Aynen. abi fırından. Dizer rafına. 7'ye kadar açık tutar. 7'de kapatır dükkanını. Hı hı.
O bir tur daha ekmeğini satmış olur yani. Hı hı. Ama burada abi şöyle söyleyeyim sana. 3'te 4'te pastaneye mi gittin? Fırına mı gittin? Raflar bomboş. Hiçbir şey yok. Evet. İşten eve gelirken hiçbir şey alamıyorsun. Kardeşim ben sabah işe giderken mi ekmeği alayım da yanımda gezdireyim bütün gün. Aynen. Sonra akşam evime gelirken yapayım. Yani bu çok basit bir mantık yani. Bunu düşünemiyor ama kimse. Evet. Bir şey de ona güzel bir örnek de burada mesela restoranlar var. 12 2.30, 7 9.30'da açıklar sadece. Yani hani öğlen yemeğinde bile adam 2,5 saate sıkıştırıyor şeyi, süreyi. Değil mi? Ha Evet, yani o arada gidip yemen lazım orada. Yoksa evet, yiyemiyorsun. evet 2.30 2'de girersen restorana adam oturtmuyor hiç. Ya Yok diyor yani. kardeşim ben kahvaltıyı geç yaptım biraz. Haliyle biraz sarktı yani o gün. Evet. Yemeyecek miyim sen de? İşte böyle şeyler mesela bir Türk bir işletme hayatta böyle bir şeyle muhatap etmez seni. Sen ne zaman gitsen orada bir sıcak çorbası vardır. Hemen bir pide atar, bir şey yapar. Hı hı, Bir restoranda seni doyurur bir şekilde. hı hı, Oradan aç çıkmazsın yani. Hal böyle olunca Türk işletme de mutlaka ve mutlaka parayı buluyor, zengin oluyor. Benim buradaki e, birçok farklı milletten tanıdığım insan Türk'üm dediği zaman Türk restoranlarına bayılıyoruz. Türk restoranlarına mutlaka gidiyoruz, ziyaret ediyoruz diyorlar. hı hı. Burada da öyle. Burada açılan restoranlar da Türk restoranları da hep açıklar. İlk açıldıklarında bir müddet şeyi kontrol ederken, eee, insanların ilgisini kontrol ederken buradaki restoranların uyguladığı tekniği uyguluyorlar. Hani ne kadar şey alıyoruz, doluluk yakalıyoruz bu saatlerde diye. Eee, Eğer o ilgiyi birazcık doğrularlarsa bütün gün açıyorlar ve zaten ne zaman önünden geçsem dolu oluyorlar. Yani hep iş yapıyorlar çünkü ya iş yapmak isteyene, çalışmak isteyene iş var Avrupa'da ya. İşin Türkçesi bu Evet, yani. Bunu çok açık ve net söyleyebiliriz. Yani iş yapmak, iş açmak, yanına işçi almak, çalıştırmak isteyen herkese şey var yani olanak var. Ben de biraz böyle görüyorum. Bir de yani hukuk güvenilir bir altyapıya sahip. Haklarınızı iyi öğrendiğiniz, hani o bundan bir önceki videoda bahsettiğimiz yani bürokratik gidişatı öğrendiğiniz bu sistemi artık çözdüğünüz bir noktada yani çalışmaya da niyetiniz varsa hakikaten çalışmak da şeyinizdeyse yani sırtınızın yere gelme ihtimali yok. Senin de dediğin gibi yani başarılı olmamak için ya çok şanssız olmak lazım ya da gerçekten gayret etmemek lazım yani. Öyle gibi duruyor işin Türkçesi. Bu şey için de geçerli, profesyoneller için de geçerli. Yani Avrupa'da iş var, şey çok var. Eee, bu hususta eee, yani şeyi olan, bu, çalışmaya niyeti olan, iş bulacağım ve çalışacağım diyen herkesin başarılı olma ihtimali, eee, yüksek diye düşünüyorum ben de iş kurma tarafından. Evet Burak, bilmukabele. tamamdır. Var mı eklemek istediğin bir şey? Şimdilik bu kadar diyelim. Tamamdır. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Bu bölümde de pozitif tarafları konuştuk. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Görüşürüz.